Vietnam Hanoi benim gördüğüm bu zamana kadarki en ucuza yaşayabileceğiniz şehirlerden biri. Evet, herkese Vietnam Hanoi'den günaydınlar diliyorum. Bildiğiniz gibi Bali'den sonra param bittiği için tekrardan Vietnam'a döndüm. Burası artık benim ikinci evim oldu yani. Doğma büyüme İzmirliyim fakat kendimi ikinci şehirli olarak Hanoi'li düşünüyorum. Burada toplasanız yani tüm seyahatim boyunca 7 aya yakın falan zaman geçirmişimdir. Çünkü bunun finansmanını yani tüm bu seyahatin finansmanını aslında ben Vietnam'da İngilizce öğretmenliği yaparak sağlıyorum. Onun için tekrardan Vietnam'a geldim ve burada İngilizce öğretmenliği yapmaya başladım. Aslında bir 3 ay oldu. Yani tüm bu Bali ve Filipinler videolarını ben editlerken aslında buradaydım yani. Bir ay daha geçireceğim, son bir ayım. Ondan sonra tekrardan seyahate devam edeceğim. Bugün size Hanoi'yi göstermek istiyorum. Hanoi'deyim. Çok güzel bir yer. Hem ucuz hem güzel bir yer. Ve de müthiş bir hostel buldum abi. 3 dolara inanılmaz güzel odaları olan. Çok güzel bir hostel dediğim gibi abi. Nasıl, niye dersiniz? Çok temiz. Size ücretsiz havlu veriyorlar ve de her yatağın kendine özel şöyle şey var, perdesi var abi. Perdeyi çekip kendi odanızı yaratabiliyorsunuz. Tuvaletler de acayip temiz. Yani 3 dolar için kalabileceğiniz en güzel yer. Ve de kahvaltı dahil. İşte neler var kahvaltıda derseniz, hani öyle çok aham şaham bir şeyler yok ama işte tereyağı, ondan sonra fıstık ezmesi, reçel, muz, ekmek, kahve falan her şey dahil. Güzel bir yer. Bugün ne yapacağız diye sorarsanız size bugün ben Vietnam'ı, özellikle tabii Hanoi'yi anlatacağım. Sokaklarını anlatacağım, Hanoi sokaklarını anlatacağım. Neler yapılır burada, neler yenir, neler içilir. Biraz kültüründen, biraz tarihinden konuşuruz. Şöyle bir kahvaltımı bitireyim. Ondan sonra Hanoi sokakları bizi bekliyor. Hadi bakalım. Vietnam Hanoi başlasın. Evet, kendimi hostelden dışarı Vietnam sokaklarına attım abi. Çok güzel bir yer Vietnam. Gerçekten de çok kendine has bir kültürü olan bir yer. Abi Hanoi Vietnam'ın başkenti. Vietnam'ın kültürünü görebileceğiniz bir yer. Kuzey Vietnam'da kaldığı için yani komünist rejimin etkisini rahat bir şekilde burada görebiliyorsunuz. Burada şehir merkezine Old Quarter deniyor. Yani Avrupa'daki Old Town veyahut da işte Türkiye'deki bildiğiniz şehir merkezi gibi. Bugün ise işte elimden geldiği kadarıyla hem Vietnam'ın kültürünü, tarihini, burada gezilecek yerleri, bir de şöyle bir benim kendi şahsi fikrim var. Vietnam Hanoi benim gördüğüm bu zamana kadarki en ucuza yaşayabileceğiniz şehirlerden biri. Kamboçya da ucuzdu, evet, Siem Reap acayip ucuz bir yerde. Fakat ben artık kendimi biraz daha Vietnam'a yakın hissettiğim için 7 ay geçirdim abi burada, yani 7 ay. Bir fiil ben Vietnam'da çalıştığım için artık biraz daha sokakları, burada ne yenir, ne içilir, nasıl ucuza yaşanır kısmını biraz daha öğrendim diyebilirim. Konuya hakimim en azından Vietnam, Hanoi için. Bu nedenle benim teorim burada 10 dolara her şey dahil çok güzel bir gün geçirip şehri görebilirsiniz. Böyle bir teorim var yani kendimin. Onun için benim gördüğüm burası en ucuz şehir gibi geliyor bana. Ben normal şehri gezeceğim. Görülmesi gereken yerleri göreceğiz. Gezilmesi gereken yerleri gezeceğiz. Aynı zamanda normal yemeğimi de yiyeceğim. Biraz daha Vietnam kültürüne yatkın şeyler yemek istiyorum. Yani noodle olur. İşte buranın özel banh mi denilen ekmeği var. Onu yemeyi düşünüyorum. Ve 10 dolardan fazla harcamam diye düşünüyorum. Parayı saymayacağım. Yani şu kadar kaldı, bu kadar kaldı gibi değil. Muhtemelen edit yaparken tık tık atarım ben onlara. Şimdi 10 dolarımız vardı günün başlangıcında. 3 doları hostele verdik. Kahvaltıyı hostelde yaptım. Konaklamayı hostelde yaptım. Kaldı 7 dolarımız. Şimdi bu 7 dolarla hem şehri göreceğiz hem de yemek yiyip kahve yani bir şehri nasıl geziyorsanız aynı o şekilde gezeceğiz. Şöyle yolda yürürken Vietnam kahvesi satan bir yer gördüm. Vietnam kahvesi Vietnam için çok önemli ve kültürüyle bütünleşmiş halde olan bir içecek. Şöyle arkada gördüğünüz bir Vietnam kahvecisi, geleneksel bir Vietnam kahvecisi. Burada böyle halk gelip abi sabahları sabah kahvesini içiyorlar. Kondans milk kullanıyorlar, değişik bir şey kahvelerinde. Böyle biraz daha süt aroması olan, süt reçelini andıran tatlandırıcı olarak yani şeker yerine kondans milk denilen bir şey kullanıyorlar. Türkiye'de ben çok görmedim doğrusu bunu.
Buranın çekirdeği yani kahve çekirdeği Robusta diye bir kahveden yapılıyor. Dünyadaki en büyük ikinci kahve üreticisi Vietnam. O nedenle burada kahve çok ünlü ve çok tüketilen bir durum. Şöyle şimdi arkadan size Vietnam kahvesini göstereceğim. Ve de bunun yanında şöyle bir şey daha var. Burada Vietnam'da genelde bu Vietnam kahvecilerinde abi bildiğiniz çekirdek çiğdem satıyorlar. Gördünüz abi. Çiğdemleri adamlar kahveyle birlikte işte yeşil çayları var Vietnam çayı onunla birlikte çitlemeyi çok seviyorlar. Kahvelerini söylüyorlar. Çiğdemlerini söylüyorlar abi yanına. Ondan sonra çıtlatıyorlar. Şimdi ben bir tane kahve söyleyeceğim. Vietnam kahvesi. Kahvemizi içeriz. Ondan sonra yolumuza devam ederiz. Vietnam kahvesi geldi. Şu gördüğünüz kahve. Burası dediğim gibi biraz daha kahvehane kültürü gibi bir yer. Vietnam kahvesi yapıyor sadece burası. Kahvemizi içtik abi. Kahve 20 donmuş. Yani 80 sente falan denk geliyor. Evet, kahvemizi içtik, yola devam edelim. Şöyle Vietnam sokaklarını gezerken ben size biraz da Vietnam'ın tarihiyle ilgili bilgi vereyim. Öncelikle Vietnam 1800'lerin başına kadar neredeyse 1000 yıl süren Çin himayesi altındaydı. 1800'lerin sonlarında Laos, Kamboçya ve Vietnam'ı yani o zamanki Hindiçenli denilen bölgeyi Fransa kolonisi altına alınca bu sefer de Fransa'nın himayesi altına geçiyor. Ve bu durum 1945'e kadar yani 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Vietnam'ı işgal etmesine kadar devam ediyor. Bu sırada tabii hem Fransa'nın kültürü hem de Çin kültürünü kendi bünyesine katmış oluyor. I speak French, Russian et anglais. Je parle bien le français. Ho Chi Minh önderliğinde komünist bir direniş başlıyor. Komünist bir direniş olduğu için de Amerika bu direnişi desteklemiyor ve ülkeye danışmanlar yollamaya başlıyor. 1955 yılında ülke ikiye bölünüyor. Kuzey Vietnam ve Güney Vietnam olarak. Güney Vietnam'a Amerika hem askeri destek hem de danışmanlık desteği vermeye çalışıyor ki Kuzey'in komünist düzeninden sıyrılsın diye. Fakat 1963 yılında bu direniş hükümeti düşürüyor. Hükümet düşürünce 1964 yılında Tonkin Körfezi'ne yani Kuzey Vietnam'ın olduğu yere Amerika savaş gemilerini yollamaya başlıyor. Ve şöyle deniyor hikayede. Vietnam Amerikan gemilerine saldırdığı söyleniyor. Bu nedenle parlamentodan savaş kararı çıkıyor. 1965'te resmen savaş ilan ediliyor ve askeri harekat başlıyor. 100.000'e yakın asker yollanıyor ilk partide. Sadece Vietnam içerine. Ve savaş başlıyor. 1968'de tam artık Vietnam düştü diye parlamentoda haberler verilmeye başlarken tam 36 bölgeden Vietnam tekrardan direnişe geçiyor. Bir anda başlayan direniş Saigon'da Amerikan Büyükelçiliğinin düşmesiyle Amerika'yı tabii ki de sıkıntıya sokuyor. Ve Amerika yavaş yavaş bölgeden çekilmeye başlıyor. Tam yenileceğiz derken. Bu sefer 1973 yılında Paris Barış Konferansı yapılırken Amerika artık çekilme kararı alıyor ve 1975 yılında Saigon Ho Chi Minh City'ye dönüşüyor. Kuzey ve Güney Vietnam birleşip artık Vietnam özgürlüğüne kavuşmuş oluyor. Yani Fransa, Japonya hatta İngilizler bile bir zaman buraya gelmiş. Amerika savaşlarına karşı hep direniş gösteren Güneydoğu Asya'nın en cesaretli bölgelerinden biri Vietnam. Do you know what they call it? No. What? Think it called Dreamland. Sokakta yürürken çok ilginç gelebilecek bir şey gördüm. Vietnam'da sokak berberliği diye bir kültür var abi. Şu arkada gördüğünüz şu an kadın bir berber sokakta birini tıraş ediyor. Kadın ve erkek iş kolu olarak tamamen eşit. Yani kadınlar inşaatlarda da çalışabiliyor. Veyahut da işte gördüğünüz gibi böyle berberlik veyahut da işte şoförlük gibi şeylere. Hey, dude. Yeah. I really love this place. Şu arkada da gördüğünüz abi bir kadın berber sokakta bir tıraş yapıyor. 1, 2, 3, yeah. Haydo. Abi diyor ki saç sakal 20 don yani 1 dolara yakın. 23 don 1 dolar. Saç sakal tıraş oluyorsunuz abi sokakta 20 don veriyorsunuz.
Ôi, ôi trời ơi, tắm bây giờ mà. Tóc rơi đây, đây quần áo Đây cô có xuống không trong tắm bây giờ tay khô. quá thì mà. Yapılabilir aslında. Yani zaten ben berberlerden çekeceğimi çektim abi. Dükkanlıdan da yani ben bir hayır görmediğim için burada da tıraş olurum. Hiçbir sıkıntı yok yani benim için. Hey, dude. Yeah. Vietnam gerçekten de inanılmaz bir yer ya. Sokaktaki hayat bambaşka. Yani kendilerine has bir kültürleri var. Ve de bunu hala yaşatıyorlar. Bu çok hoşuma gidiyor benim burada. Sokaktaki satıcılar, sokak yemekleri, sokak hayatı, bu gördüğünüz sokak berberlerine kadar inanılmaz bir yer burası. Kesinlikle görülmesi gereken bir yer Vietnam. One, two, three, yeah. Yavaş yavaş acıkmaya başladım. Geleneksel bir şeyler yemek istiyorum. Ve de Vietnam deyince yemek kültürü olarak aklınıza ilk gelecek şey abi pho. Yani noodle. Arkamda bir noodles yani phacı var. Sokak yemeklerinden. Burada şimdi pho söyleyeceğim. Hello. Bao nhiêu tiền pho? 30.000 một bát. Pho ba. Phở bò 30.000 một bát. Ba mı? 30.000. Okey. Abi 30 donmuş yani. İşte 1.4 dolar, 1.5 dolar arasında değişiyor. Okey. Doymun Một bát. Bomba. Pho'nun yapılışı da şöyle. Hazırlayan yani buranın aşçısı noodle'ı alıyor, sıcak suya atıyor. Böyle çok az 1-2 saniye bekletip çıkarıyor abi. Hemen tabağa servisini yapıyor. Sonra siz eti veya da tavuğunu seçiyorsunuz. Tavuğunu işte biraz onun tatlandırıcı sebzeleri, birazcık da baharat alıp kepçeyle suya daldırıyor. Bir 5-6 saniyede suda bekletiyor. Çiğ olan et kaynayan suda pişiyor. 5-6 saniye içinde. Ondan sonra suyla birlikte tabağa tekrardan boşaltıyorlar. Bu şekilde çiğ olan et suyun içinde pişmiş oluyor. Böyle bir kültürleri var. Böyle bir yemek tarzları var. Genelde bu şekilde sokak yemekleri olarak tüketiyorlar pho'yu. Tabii bazı dükkanlarda da pho yiyebilirsiniz ama böyle bir yerde yemenizi tavsiye ederim. Daha kültürle iç içe olursunuz. Ama ekmek getirmiyorlar yanında. Şöyle bir şey var burada abi. Kızarmış şöyle bir şey getiriyorlar sana. Ne olduğunu tam bilmesem de. Kızarmış bir peksimet de değil, pişi gibi bir şey getiriyorlar. Ha getirdi verdi şimdi. Şurada. Şunu abi getiriyorlar. Kızarmış peksimet tarzında bir şey. Ekmek yerine bunu yiyorlar pho ile birlikte. Lezzetli, böyle kıtır kıtır bir şey. Pho Vietnam'ın olmazsa olmazı yani. Sabah kahvaltısında yeniyor, öğlen yemeğinde yiyor, akşam yemeğinde yeniyor. Ama özellikle sabah kahvaltısında yeniyor. Böyle burada çok sabah erken kalkıyorlar. 5.30-6 civarında. Niye diye sorarsanız da Vietnam 11 ile 2 arası çalışmıyor abi. Yani devlet daireleri bile 11 ile 2 arasında özel okullar kapalı. Bankalar dahil olmak üzere ve uyumaya gidiyorlar. Yemek yiyip uyanıyor burada. Yani %99 söyleyeyim size. Buradaki işletmeler 11-2 arası çalışmıyor, uyuyorlar. Bu nedenle de sabah erken kalkabiliyorlar çalışmaya. 2 ile de işte ondan sonra 4-6 değişiyor yerine göre. Çalışıyorlar. Öyle de değişik bir kültürleri var yani. Burada siesta kültürü kendini gösteriyor. Hadi bakalım. Bana afiyet olsun. Güzel. Bilmiyorum ya, gerçekten de güzel. Ya da ister istemez insan 7 ayda alışıyor yani kadar. Hadi ben pho'yu bitireyim abi. Ondan sonra biraz daha sokağa gezmeye devam ederiz. İlk gideceğimiz yer Hanoi Train Rail diye geçiyor. Eski bir tren istasyonu veyahut da tren rayları değil, bayağı bildiğiniz kullanılan
tren raylarının olduğu bir yer burası. Hanoi Tren Rayı'na geldik. Arkada gördüğünüz bir tren rayı. İsminden de anlayacağınız gibi. Hala işleyen bir tren rayı. Yani tren geldiğinde şu küçük kafelerde oturan turistlerimiz veyahut da müşterilerimiz biraz böyle kaykılıyorlar abi. Treni bekliyorlar geçmesini. Tren geçtikten sonra tekrardan masalar kuruluyor ve devam ediliyor. Çok güzel bir yer. Genelde turistler buraya bir fotoğraf çekilmeye geliyorlar, bir şeyler içmeye geliyorlar. Keyifli vakit geçirmeye geliyorlar. Abi burası çok güzel bir yer, çok şirin bir yer. Ama bunu Türkiye nezdinde düşündüğünüzde biraz üzücü, hatta düşündürücü hale geliyor. Niye derseniz, yani burası Hanoi, Vietnam'da en nihayetli bir tren rayı. Ve insanlar demiş ki, ya bunun etrafında biz böyle küçük kafeler açarsak turistleri çekebilir miyiz? İşte bu kadar basit bir şekilde turistleri çekiyorlar. Herkes buraya gelip resim çekilmeye, keyifli vakit geçirmeye geliyor. Ya keşke Türkiye'de de böyle küçük değişikliklerle biraz da turistlerin uğrayabileceği yerler yaratabilsek. Yani buranın olayı hocam, biraz daha fazla turist çekmek için tren rayının etrafında böyle şirin, renkli kafeler açmışlar. İnsanlar gelip burada bir şeyler içiyorlar, keyifli vakit geçiriyorlar. Güzel bir yer. Şimdi Old Quarter'ı gezerken size bir şey daha göstereceğim burada. Vietnam Hanoi'ye geldiğinizde böyle North Face dükkanları göreceksiniz. Bayağı kaliteli ve çok ucuza Vietnam'da North Face satıyorlar. North Face Store'a giriyorsunuz. Güzel ceketler, ayakkabılar, aklınıza ne gelirse North Face ile ilgili var. Gerçekten de North Face'in burada fabrikası var. Ve denilen hikaye şöyle, North Face bunları üretiyor, ihraç fazlası olarak kalanlar da böyle dükkanlara yollanıyor. Burada satılıyor. Şimdi kaç para olduğunu size öğreneceğim. How much is this? 450. Şu gördüğünüz abi arkadaki North Face kayak ceketi $20. Ama yani mesela bunda ben pazarlık yaparsam muhtemelen $15 kadar indirir. Ama $15 yani gördüğünüz bayağı kaliteli North Face kayak montu. Buradan Eren Büyükçoban'a sesleniyorum. Wow. Kardeşim biz orijinal North Face giyecek adamlar değiliz. Sana da alayım burada. Ondan sonra takılırız yani. Abi çantanın kalitesine bakar mısınız ya? Bayağı güzel çanta yani. Bayağı güzel çanta. This one? How much this? Abi şöyle, şunlar gördüğünüz çantalar $20. Ayakkabılar $40. Ayakkabılar biraz pahalı ama çok kaliteli gözüküyor zaten. Tabi direkt orijinal değil bunlar da yine de çok kaliteli kumaştan yapıyorlar. Muhtemelen aynı fabrikadan çıkılıyor. Ama dediğim gibi direkt orijinal değil. Made in Vietnam orijinali yani. Birebir. Biraz karnım acıktı. Onun için bir şeyler yemek istiyorum. Hem lokal, buraya özgü bir şeyler yemek istiyorum. Hem de ucuz olan bir şeyler yemek istiyorum. Onun için de banh mi yemeye karar verdim. Banh mi nedir derseniz, banh mi Vietnamca ekmek demek. Burada da ekmek arası bir şeyler, yani bildiğiniz sandviç ekmek arası bir şeyler yapıyorlar. Özel bir ekmeği var. Normal Türk ekmeğinden çok farklı. İstediğinizde tavuk, et, ne istiyorsanız yumurta içine koyuyorlar. Çok ucuz bir şekilde karnınızı doyurabiliyorsunuz. Ben de böyle merkezde olan bir yere gelmek istedim. O da şurada abi, hemen arkada gördüğünüz Pate Banh Mi. Dana eti ve peynirli banh mi söyledim. Menüdeki en pahalı olan şey. $1.4 fiyatı var. Bir de yanında muz getiriyorlarmış. Yani öğlen yemeğinizi $1.4 tamamlayabiliyorsunuz. Vietnam'da böyle lokal bir yerde ekmek arası bir şeyler yemek isterseniz. Banh mi geldi hocam. İnanılmaz güzel, çıtır çıtır bir ekmeği var. İçinde de abi bak şöyle göstereyim, işte dana eti, peynir, işte domates, marul falan onlardan var. Buna banh mi deniyor. Dediğim gibi Vietnam'ın ekmek arası sandviçi. Gelmişken bir banh mi yenir burada. Hem ucuz hem de lezzetli. Hadi bana afiyet olsun. Abi ödedik. Bir sonraki durak.
Hoan Kiem Lake diye geçiyor. Bu Hanoi'nin sembolleşmiş bir gölü. Gölün olduğu kısma doğru geldik. Burası Sunrise Bridge ve Hoan Kiem Göl. Muhtemelen yanlış söylemişimdir. Yani tam olarak telaffuz edememiş olabilirim. Ama ona benzer bir şey yani adı. Çok yakın bir şeydir. Buranın hem Vietnamlılar için hem de turistler için önemi çok büyük. Genelde insanlar burada böyle keyifli vakit geçirmek için ve de bir şeyler içmek için geliyorlar. Özel bir futbol oynuyorlar burada Vietnamlılar. O çok keyifli. Onu izlemenizi tavsiye ederim burada gelip. Abi hala düşünmediler var. Arkamda hala düşmedi top. 2 saattir oynuyorlar. Şimdi size biraz da bu gölün hikayesini anlatayım. Hikaye şöyle diyor. 1400'lü yılların ortalarında Vietnam'ın imparatoru Kral Lei. Kral Lei Çin'le savaş halinde ve yenilmek üzereler. Bu arada da Hanoi'de yaşıyor imparator. Bu gölde kayıkla gezerken bir tane altından kaplumbağa görüyor. Altın kaplumbağa da diyor ki bana tanrıların kılıcını verir misin diyor. Bu kılıçla Vietnam Çinlileri yeniyor. Kaplumbağa da diyor ki kılıcı bana geri getirmen lazım diyor. Ve kılıcı geri getiriyor bu savaştan sonra. Bu nedenle bu gölün bir diğer adı da Return Sword yani dönen kılıç gölü deniyor buraya. Evet, Hoan Kiem Lake de böyleydi. Şimdi yavaş yavaş gün de batıyor. Ben Old Quarter'a yani şehir merkezine hem de hostelimin olduğu yere döneceğim. Evet abi bizim hostelin olduğu yere geldim. Şu arkadaki sokak direkt bizim hostel. Acıktım. Burada direkt böyle bir tane noodle'cı buldum abi. Yani direkt hostelin karşısında. Fried noodle veriyorlar size. Beef etli. Şöyle göstereyim hatta fried noodle'ımı. 50 don. Yani 2 dolara karnınızı doyurabilirsiniz bu diyerek. Güzel. Yani dediğim gibi çok ucuz. Ne kadar olduğunu saymadım. Yani bütün gün ben normalde gezsem böyle geziyorum. Bunları yiyorum. Bunları içiyorum. Kaç para olduğunu saymadım. Videoyu editledikten sonra böyle tınk tınk harcacıkça paraları atmışımdır yani muhtemelen edit kısmında. Ama yine dediğim gibi 10 doları geçtiğini pek düşünmüyorum. Belki de geçmişimdir. Böyle Vietnam'da muhtemelen 10 dolara karnınızı doyurup güzel bir gün geçirebilirsiniz. Bugünlük videonun sonuna geldik. Ben de noodle'ımı yiyeyim. Bir sonraki bölümde yine Vietnam'da görüşmek üzere.